Hocam merhaba. Merhaba Nazif. Hocam istihbarat teşkilatları dendiğinde ya da istihbaratla alakalı herhangi bir konu konuşulduğunda akla gelen birkaç tane istihbarat teşkilatı var. Ancak Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rus istihbaratı çok yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Hatta Putin'in Narishkin'i azarlaması sonrası yahu bunlar gerçekten başarısız bir teşkilat mı sorusu sorulmaya başlandı. Ben size direkt olarak sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA var. İstihbarat teşkilatı yapılanması var. Rusya'nın da farklı üçe bölünmüş bir istihbarat yapılanması var. İki ekolü karşılaştırmanızı rica ediyorum. Evet. Şimdi bilinenin aksine Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok bilinen dış istihbaratı yapan CIA ile iç kontur terör ve kontur espiyonajı yapan FBI. Evet. Biliyorsun değil mi? 2 tane var. Tabii. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 tane istihbarat servisi var. Bir de direktörlük var. Ulusal İstihbarat Direktörlüğü. Bu 16 servisi ilişkilerini koordine eden ve direkt başkana bağlı, yani bu işleri koordine eden bir de direktörlük, toplam 17 tane kurumu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin sistemi katmanlı bir sistem ve uzmanlaşma, yani konu bazında uzmanlaşmaya gidiyor. Bu ideal bir sistem. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ölçekteki büyük istihbarat faaliyetlerinden dolayı böyle bir sistem yaratmışlar. İhtiyaç bu yani. İhtiyaç öyle. Şimdi neden? Yani mesela yani belli başlarını sayalım. Yani mesela FBI, Adalet Bakanlığı'na bağlı kontrterörizm ve kontrespiyonaj ve de mesela büyük ölçekli organize suç faaliyetleri. Hatta o ülkede yani eyaletler arasında birbirine sirayet eden suçlar, hatta mesela işte seri katiller gibi ulusal düzeyde, ABD ulusal düzeyindeki büyük suçları da soruşturan bir yapı. CIA dış istihbaratını, yani espiyonaj kapasitesini ve yurt dışındaki örtülü faaliyetlerini yapan bir yapı. NSA'yı var, Ulusal Güvenlik Ajansı, National Security Agency. Bu mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin sinyal istihbaratı ve elektronik istihbarat, SIGINT ve ELINT kapasitesini yapan, teknik istihbarat kapasitesini yapan kuruluşu. Sonra mesela Enerji Bakanlığı'nın içerisinde bir kontrespiyonaj birimi var. Bu mesela neden? Çünkü enerji politikaları çok hassas olduğu için, yani Enerji Bakanlığı kendi projelerini, kendi personeline yönelik kontrespiyonaj soruşturmalarını yürütmek için FBI'den önce bir ön mekanizma gibi kendi içerisinde bir istihbarat kurumu var. Bakanlığın içerisinde. Bak, yani bu aslında ne biliyor musun? Güvenlik sadece bir binanın ya da bir kuruluşun güvenliği sadece fiziki güvenlik değil. Güvenlik kameraları değil, X-ray güvenliği değil, kapıdaki bekçi değil, koruma değil. Artık bir espiyonaj, güvenlik bir espiyonaj boyutu içerisine de girmek zorunda. Neden? Siz çok önemli ulusal mesela savunma projeleri geliştiriyorsunuz. Çok önemli enerji politikalarıyla ilgili planlar yapıyorsunuz. Her Ar-Ge araştırmaları yapıyorsunuz. Buna yönelik zaten malum Rusya'nın siber espiyonaj faaliyetleri var, Çin'in var. Bu bilgilerinizi korumanız lazım. Tamam. Dolayısıyla böyle bir uzmanlaşma yöntemine gitmişler. Bu sadece bu değil. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde bir de artık büyük şirketler, işte Google gibi, Apple gibi, bunlar da çok büyük teknoloji üreten, değil mi, projeler geliştiriyorlar. Büyük Ar-Ge projeleri. Bunları da çalıyorlar. Bunları da yani istihbarat yapar. Bak, bir meşrubat kutusunun, işte tadı koruyan bir meşrubat kutusunun, o çok hani bilinen, ismini vermeyelim. O kutunun formülünü, yani tadı koruyan o kutunun formülünü Çin istihbaratının, yani böyle bir proje, 17 milyon dolarlık bir proje olduğu söyleniyor. Bunu bile yapan, yani bu konuda bilgi sahibi olan mühendisten bunu istihbar ettiğini görüyoruz. Yani şirketlere kadar sirayet eden bir evet, yani çok katmanlı bir yapı var. Şimdi bu katmanlı yapıda Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat ekolü deyince bir kere muazzam bir bütçe. Küresel ölçekte faaliyet yapabilmesi için. Muazzam bir teknik dinleme kapasitesi. Biz bunu gördük. Snowden'in NSA ifşalarında Amerika Birleşik Devletleri'nin Tempora ve Prism isimli iki SIGINT ve ELINT programıyla tüm dünyadaki küresel interneti, cep telefonu haberleşmesini dinlediğini ve takip ettiğini biz öğrendik. Hatta fiber optik kablolara bile sızabildiğini ve dinleme yapabildiğini. Küresel ölçekte Alman Başbakanından bilmem kendi ülkesindeki vatandaşa kadar her şeyi dinlediğini gördük. Bu ne demek o zaman? Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat ekolünde teknik istihbarat, teknik dinleme çok büyük önem arz ediyor. Tamam. Teknoloji çok büyük önem arz ediyor. Doğru, o değil mi? Şüphe yok. Şüphe yok. Bu cloud teknolojilerini takip ediyor. Bu kullandığımız işte yazışma programlarını, bunların hepsi Amerika'da. Yani adamın şirketi yani. Yani o şirket Amerikan şirketi. Tabii bu teknik kapasiteye bu kadar yatırım yapmanın ve buna bu kadar güvenmenin ceremesini çektiler. Ve sonra birazcık değiştirdiler bu ekolü. Nerede gördüler? 11 Eylül saldırılarında.
11 Eylül saldırılarında Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik kapasiteye güvenen istihbarat yapısının bu saldırıyı engelleyemediğini gördük. Çünkü mesela FBI'nin 11 Eylül saldırısını yapan hava korsanlarının tek motorlu bir uçak üzerinden bir uçuş okulunda eğitim aldığını, bunu fotoğrafladığını, 500 sayfalık bir senato raporu var ama bunu anlamlandıramadığını, bu adamların bu eğitimi aldığını ama bunu anlamlandıramadığını görüyoruz. Bir istihbarat zafiyeti açığa çıkıyor. Çünkü neden? O grubun içerisinde sana bilgi getiren bir HUMINT kaynağı yok. O zaman sen yarım kalıyorsun. Kilidi bir insan çözer. Yani Human Intelligence çözer. Haber elemanı temini çözer. Zaten bunu yaptılar sonra. Bu zafiyetten sonra Amerika Birleşik Devletleri HUMINT kapasitesine yatırım yaparak, ekolünü biraz daha geliştirerek, bak ondan sonra Afganistan'da mesela işte Zevahiri'den Zerkavi'ye, Bağdadi'ye, ondan sonra yerine geçen Kureyşi'ye, DAEŞ'in liderlerini söyledim, El-Kaide'nin liderlerini söyledim, Usama Bin Laden'e. Hepsini HUMINT operasyonlarıyla, bir bilgiyi getiren HUMINT operasyonlarıyla yerlerini tespit ettiler ve faaliyetleri icra ettiler. Yatırım yapmaya başladılar. Yani teknikten, büyük bütçeden beslenen, teknik istihbarattan beslenen yapıya bunu da koymak zorunda kaldılar. HUMINT'siz olmaz. Klasik yapı budur. Bu ABD sistemi. Gelelim Ruslara. Rus istihbaratı zaten KGB ekolü. Sert. Yani çok güçlü. Ve gerçekten de Soğuk Savaş döneminde aslında benim kanaatim Amerika Birleşik Devletleri'nin CIA'den daha iyi bir istihbarat servisi. KGB her zaman bir tık daha önde. CIA'ye göre. Çok üst düzey CIA görevlilerini ve FBI görevlilerini angaje etmiş. Bak mesela sırayla söyleyeyim. Robert Hansen, FBI'de Rus casuslarını yakalamaktan sorumlu, Rus kontrespiyonajından sorumlu birimin başındaki adam Ruslara çalışıyor. 20 yıla yakın ve bunu öğrenememişsin. İnanılmaz derecede gizli bilgiler aktarmış. Ve ne kadar güçlendirmişler değil mi Rusya? Mesela bunu angaje edebilmişsin. Sonra diğer mesela Audrey Hames. O da CIA'nin içerisinde Rusya'dan ve Doğu Avrupa'daki faaliyetlerden sorumlu gene bir üst düzey yönetici. O da yıllarca Ruslara çalışıyor. KGB bunları angaje edebilmiş ve bunları sıfır hatayla sevk ve idare etmiş. Bunların deşifre olmasının ana nedeni 90'lı yıllarda Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Rus istihbarat servislerinin bir bocalama döneminde bunlar deşifre oluyorlar. Yoksa gidecek bunlar. Çünkü zaten bu adamlar nasıl çalışıldığını bildiği için, karşısındaki KGB de çok profesyonel olduğu için hiçbir şekilde deşifre olmuyor. Şimdi yapalım. KGB tabii Soğuk Savaş'tan sonra tasfiye olduktan sonra yerine 3 tane istihbarat servisi kuruldu. Bir tanesi FSB, kontrespiyonajdan sorumlu ve kontrterörizmden sorumlu, ülkenin iç güvenliğinden sorumlu. SVR, işte senin dediğin Narişkin, fırça yiyen, dış istihbarattan sorumlu. Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Diğerisi de Soğuk Savaş döneminde de var olan, hala da var olan ve bence Rusların daha en güçlü istihbarat yapısı Rus askeri istihbaratı GRU. Hem sivil yapılanması hem askeri yapılanması. Bu üçlü bir yapı. Şimdi Putin'in sisteminde bu üçlü yapı birbirini dengeleyecek şekilde kurulmuş. Yani Putin'in iktidarını garanti edecek şekilde bu sistemde bir istihbarat servisinin daha fazla ön plana çıkmasını biraz Putin sistemi engelliyor. Bu üçlü bir yapıyla bu istihbarat ekolü varlığını sürdürüyor. Bir de bunlara ilaveten koruma, nükleer tesisleri, nükleer silahları, stratejik öneme sahip askeri tesisleri ve devlet büyüklerini koruyan bir de FSO'su var. Pek bilinmeyen. Koruma teşkilatı. Yani bu işleri sadece koruma görevi icra ediyor. Örnek bir toplantıda Putin tuvalete kaç kişiyle girdi değil mi? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta çekilen bu görüntüleri çok konuşulmuştu. Moskova'da Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'u ağırlayan Putin, görüşme öncesi 6 korumasıyla birlikte tuvalete girmişti. Putin'in korumalarının Rus liderin DNA'sını korumak için dışkıları topladığı belirtildi. Paketlerin daha sonra Rusya'ya gönderildiği iddia edildi. 10 kişiyle. Neden? Devlet başkanıysan senin küçük abdestin bile meseledir. Çünkü oradan o ele geçirilirse senin sağlık durumunla ilgili çok ciddi derecede bilgiler temin edilir. Biden'ın sağlığıyla ilgili çok ciddi iddialar var. Şimdi Biden Çin'i ziyaret ettiği zaman, X bir ülkeye gittiği zaman aynı mesele orada da var. Orada da var. Bu arabaları, zırhlı arabaları neden koyup getiriyorlar uçakların içerisine buraya?
Neden mesela gittiği ülkenin makam aracına binmiyor? Bu lüks müdür? Lüks olsun diye. Güvenlik için. Bu lüks değil, bu lüksüne düşkün olduğundan değil. Yani Almanya'yı ziyarete gittim. Ben her zaman söylüyorum, dost ve düşman diye bir şey yok. Almanya'ya gittin, onların verdiği arabaya binersen içinde dinleme cihazı olmadığını bana kim garanti edecek? Tamam. Kim garanti edecek? Mecbursun bu işleri yapmaya. Bu işler böyle. Rus istihbarat ekolüne dönersek. Yeme içme de sıkıntı değil mi hocam? Değil mi? Tabii ona da dikkat ederler. Ona da dikkat eder yani. Böyle negatif faaliyetler olmasın. Yani herhangi bir kötü niyetli faaliyet olmasın diye. Ana konumuza dönersek Rus istihbarat ekolü dediğim gibi zaten insana dayalı. Zaten insana dayalı. Siz hep dersiniz. İnsan çok dayalı. önemli. İnsan yani huminte dayalı bir sistem. Ama Ruslar 2010 yılından sonra özellikle 2005'ten sonra hatta diyelim 2006-2007'de Estonya siber saldırısı var. Rus istihbarat yapısında siber espiyonajda çok büyük önem oynamaya başladı. Yani özellikle de bunu 2016 ABD başkanlık seçimlerinin manipülasyonunda gördük. Burada zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin bu başkanlık seçimlerini Rus istihbaratı, askeri istihbaratı GRU'nun manipüle ettiğini gördük. Hatta bu konuyla ilgili olarak Putin'in bir artık çok klasik bir lafı var. Rus devleti bu manipülasyonları yapmadı ama belki vatansever hackerlar yapmış olabilir diye inceden inceden dalga geçti. İnceden dalga geçti. Yüksek egoyla konuştu ama Rusya-Ukrayna savaşında Rusların durumu da istihbari açıdan da vaziyetleri pek iyi değil. Yani sisteme dönersek zaten geleneksel olarak bir huminte dayalı sistem. Buna siber espiyonajı da eklemlemiş. Bu siber espiyonaj kapasitesinin uygulanmasında da en önemli rolü vatansever tırnak içerisinde hackerlar. Yani bir hacker ekosistemi yaratmış Rusya. Bu ne demek? Ruslar hackerlarından bir havuz oluşturuyorlar ve hackerlara örtülü bir hacker gruplarıyla örtülü bir anlaşmaları var. Rus APT gruplarıyla. Diyorlar ki Batılı hedeflere fidye saldırısı yapabilirsiniz, Batılı şirketlere siber saldırı yapabilirsiniz. Rusya'nın çıkarlarına ve Rus vatandaşlarına saldırmak yok. Kendi ülkemde ben size koruma sağlarım. Yurt dışında bu tür faaliyetleri yurt dışına yönelik olarak yapın. Ama ben sizi çağırdığım zaman görev sefer emri gibi, hacker görev sefer emri gibi geleceksin. Rus istihbarat servisleri sana ne talimatı veriyorsa, nasıl yönlendirme yapıyorsa onların dediğini yapacaksın. Bu bir Rus hacker ekosistemi. Bu çok önemli. Peki hocam, kavramsallaştırmak için soruyorum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat ekolünü böyle birkaç anahtar kelimeyle özetleyecek olsanız neler söylersiniz ve aynısını Rusya için neler söyleyebilirsiniz? Teknik, büyük bütçe, teknoloji, yüksek teknoloji ama humint konusunda da yani insana dayalı istihbarat konusunda da mesafeler kaydetmiş. Ruslar için de söylerim sert, disiplinli, geleneksel bir humint makinası diyeyim yani. Siber espiyonajı çok önemli. Yani siber espiyonajı da bu kapasiteye eklemlemiş. Böyle kısaca kavramsallaştırırım. Peki bunlar birbirlerine çok net hasım güçler ya. Evet. Bunların birbirlerinden beslenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı bir faaliyet Rusya tarafından geliştirilmek istenmek ya da onu karşı bir şey yapmak istenmesi durumları değiştiriyor mudur? Şimdi mesela burada kontrespiyonaj örneği üzerinden gönderelim. Şimdi siz Rus istihbaratçını takip ediyorsunuz değil mi? Fiziki takip altında tutuyorsunuz, faaliyetlerini izliyorsunuz vesaire. Onu izlerken bir kontrespiyonajcı oradan hasımdan da onun çalışma usul ve metotlarıyla ilgili olarak ciddi tecrübeler elde eder. Belki onun hoşuna giden usul ve metotlarını kendi sistemine eklemleştirir. Yani dolayısıyla siz aslında hasmınızı izlerken de kendi istihbarat sisteminizin gelişmesine de katkı sağlarsınız. Bu karşılıklı. Yani mesela ne diyelim, iyi futbol iyi takımlar arasında oynanır değil mi? Yani mesela Barcelona ile Real Madrid'in yapacağı maçlar zevkli olur değil mi? Burada da yani bu da yüksek, yani mesela bir istihbarat personeli de mesela kontrespiyonajcıda yetenekli ve becerikli ve zeki bir adamın peşinden gitmek ister ki o başarma duygusunu hissetmek ister. Yaptıkça kendi özgüveni de artar ve hasmından da, bu hasım teknik bir tabir. Herkes görevini yapıyor. Hasımı o manada bakıyor. Ondan da çok şey öğrenir. Hocam teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi bilinenin aksine Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok bilinen dış istihbaratı yapan CIA ile iç terör ve kontrespiyonajı yapan FBI. Evet. Biliyorsun değil mi? 2 tane var. Tabii. Hayır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16 tane istihbarat servisi var.